1956'da Niksar'da doğdu kendisi. İlk ve orta öğrenimini Niksar'da, lise öğrenimini Turhal'da tamamladı. 1974-75 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünde yüksek öğrenimine başladı ve 1978'de mezun oldu. Aynı zamanda Ankara Yükseköğretmen Okulu'nu da bitirdi. Yüksek öğreniminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek 1983'te tarih doktoru oldu. 1978-83 yıllar arasında tarih öğretmenliği de yapan Ekrem Memiş, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda doktor araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1985'te Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1987'de doçentlik, 1993'te profesörlük unvanlarını aldı. 2004-2010 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı görevini yürüten Ekrem Memiş, 2013 tarihi itibariyle Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okutulan ders kitaplarının yanı sıra basılmış kitapları ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Yayınlanmış 24 tane kitabı vardır değerli hocamızın ve Türkiye'ye 50'den fazla akademisyen yetiştirmiştir. Yani profesör ve doçentler yetiştirmiştir. İşte bu hocamız bugün sizlere Roma medeniyetinin oluşmasında Etrüsklerin rolü isimli sunumunu gerçekleştirecek. Ben de sizlerden kuvvetli alkışlarınızı isteyeceğim hocamı sahneye davet ederken huzurlarınızda Profesör Doktor Ekrem Memiş. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli dinleyenlerim, ben size bugün Roma medeniyetinin oluşumunda Etrüsklerin rolü başlıklı bildirimi sunacağım. Etrüskler adıyla anılan kavmin nasıl meydana geldiği ve Roma medeniyetine ne gibi etki ve katkılarda bulunduğu meselesine geçmeden önce konuya bütünlük kazandırmak açısından bazı konulara dikkat çekmeyi yararlı görüyorum. Bunlardan ilki Atatürk zamanında ortaya atılan ve üzerinde birçok bilimsel çalışma yapılan Türk tarih tezi meselesidir. İkinci önemli mesele ise Anadolu'nun en eski Türk yurtlarından biri olup olmadığıdır. Şimdi bu iki ana meseleye ana çizgileriyle temas etmek istiyorum. Atatürk, Türkoloji çalışmalarına büyük önem vermiş, özellikle tarih ve dil alanlarında yoğunlaşan çalışmaların Türkiye'de öncülüğünü yapmış bir liderdir. Kurtuluş mücadelesinden sonra 1923 yılında kurulan Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür alanında gerçekleştirdiği en büyük inkılaplardan biri milli tarih çalışmaları, diğeri de Türk tarih tezi olarak görünmektedir. 1930-37 yıllar arasında olgunlaştırılan Türk tarih tezi o dönem Türkiye'sinde önemli çalışmaların ana teması olmuştur. 1932 ve 37 yıllarında toplanan 1. ve 2. Türk Tarih Kongrelerinde bu tez yabancı bilim insanlarının katılımıyla enine boyuna tartışılmış ve bazı gerçekler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aslında bu tezin ortaya atılmasının temelinde Türklere düşman gözüyle bakan batılı tarihçilerin iftira kokan bir takım iddiaları vardı. Bu iddialar şunlardı. 1. Türkler sarı ırktandırlar. Dolayısıyla Avrupalılara göre ikinci sınıf insan sayılmalıdırlar. 2. Türkler medeni kabiliyetten mahrum oldukları gibi aynı zamanda medeniyet düşmanıdırlar. 3. Türklerin üzerinde yaşadığı Anadolu toprakları Türklere ait değildir. Mustafa Kemal Atatürk ortaya atmış olduğu Türk tarih teziyle bu iddialara cevap vermek istemiştir. Bir konuşmasında o, eksikliklerimizden bir tanesi de
köklü tarihimizi tam anlamıyla araştırıp ortaya koyamamamızdır. Bugün aynı inanç ve katiyetle söylüyorum ki Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır demek suretiyle hem sorunumuzu ortaya koymuş hem de Türk tarihinin bilimsel esaslara göre araştırılması ve tarih şuurunun uyandırılması için çalışmaları bizzat başlatmıştır. Tarih içinde Türk milletinin köklerini aramak, Türk tarihinin gerçek seyrini ve gelişim aşamalarını göstermek bu tezin milli niteliğini oluşturuyordu. Çünkü bu tez alışılagelen ümmet tarihi yerine Türk'ü esas kabul eden millet tarihi anlayışı üzerine oturtulmuştu. Atatürk'ten önce Türk tarihi bir hanedanın tarihi olarak ele alınıyor, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile başlatılıyordu. Türklerin İslamiyet'ten önceki tarihleri ve bu dönemde meydana getirdikleri kültür zenginliği ise tamamıyla göz ardı ediliyordu. İslam tarihi içindeki rolleri ise ümmetçilik anlayışı yüzünden görmezlikten geliniyordu. Oysa ki Türk tarihini doğru temeller üzerine oturtmak, onun Orta Asya'dan başlayan gerçek seyir ve gelişim yollarını incelemek, Türklerin dünya tarihindeki rollerini ve dünya medeniyetine yaptıkları katkıları belirlemek gerekiyordu. Atatürk'ün tarih tezinin milli niteliği yanında bir de evrensel yönü vardı. Çünkü Atatürk'ün tarih görüşü ve tarih yorumu yalnız kendi milleti ve kendi tarihiyle sınırlı olmayıp bütün milletleri içine alan evrensel boyutlar taşıyordu. O, bu evrensel boyutlar içinde bir taraftan da insanlık kültürünün kaynaklarını arıyor, insanlığa ait ortak kültür mirasında bütün milletleri pay ve şeref sahibi yapmak istiyordu. İnsanlık tarihine göz attığımızda 4 büyük medeniyetin zincirleme olarak birbirini takip ettiği görülüyor. Bunlar sırasıyla eski Mısır ve Mezopotamya medeniyetleri, klasik Yunan ve Roma medeniyetleri, Orta Çağ İslam medeniyeti ve Batı Avrupa medeniyetidir. Peki ama bu 4 medeniyetin dışında başka medeniyet yok muydu? Eğer varsa bunlar neredeydi? Atatürk'ün tarih tezi bu soruların cevabını arkeolojik, antropolojik, filolojik ve etnografik belgelerin ışığında Orta Asya'da aradı. Bu teze göre Orta Asya Türklerin ana yurdu idi ve bütün medeniyetlerin çıkış noktası da yine burasıydı. Çeşitli sebeplerle ana yurdu terk etmek zorunda kalan Türkler Mezopotamya'ya, Anadolu'ya, Mısır'a ve Avrupa'ya yayılmış ve buralarda yeni medeniyetler meydana getirmişlerdi. Yine bu teze göre Anadolu'nun en eski sahipleri de Orta Asya'dan göç eden Türklerdi. Atatürk'e göre Türklerin İslam medeniyetine yapmış olduğu katkılar da mutlak surette araştırılmalıydı. Gerçekten Cumhuriyetimizin ilk 15 yılında bu teze ilişkin önemli çalışmalar yapıldı. Hatta okullarda okutulan tarih ders kitapları bile Atatürk'ün Türk tarih tezini doğrulayacak biçimde kaleme alındı. Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra yavaş yavaş bu tezden vazgeçildi. Dahası tarih araştırmaları zaman içinde önemini kaybettiği gibi tarih kitapları da iktidara gelen hükümetlerin görüşleri doğrultusunda yazılmaya başlandı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemez hale geldik. Bugüne kadar 1940'lı, 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yılların tarih ders kitaplarını inceleme fırsatım oldu. 2000'li yıllarda neşredilen kitapları da gözden geçirdim. Ancak dikkate şayandır ki 70 yılı aşkın bir süredir tarih kitaplarının içeriğinde kayda değer bir değişikliğe rastlamadım. Halbuki son 70 yıldır gerek Türk tarihinde gerekse dünya tarihinde öylesine önemli değişiklikler oldu ki bunların mutlak surette ders kitaplarına geçirilmesi gerekirdi. Ama her nedense her konuda olduğu gibi bu konuda da
millet olarak yerimizde saymayı tercih ettik. Bu konunun daha anlaşılır hale gelmesi için bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. Biz hala Türk tarihini Hunlarla başlatıyor ve 2200 yıllık bir geçmişimiz olduğunu düşünüyoruz. Halbuki bu görüş tamamıyla yanlıştır. Çünkü Türk'ün en az 5000 yıllık bir geçmişi vardır. Biz hala ders kitaplarımızda Anadolu'ya 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle girdiğimizi ve bu toprakları ikinci vatan yaptığımızı anlatıyoruz. Halbuki bu görüş de yanlıştır. Çünkü bizim Anadolu'daki geçmişimiz günümüzden 8000 yıl geriye gitmektedir. Çivi yazılı metinlerden anlaşıldığına göre Türk adını taşıyan ilk devletimiz de milattan önce 3000 yılda bu topraklar üzerinde kurulmuş görünüyor. Bir başka ifadeyle Türk adını taşıyan ilk devletimiz Orta Asya'da kurulan Göktürk Devleti değildir. Orta Asya'nın Türklerin yegane ana yurdu olduğu tezine de artık şüpheyle yaklaşmamız gerekmektedir. Ayrıca Orta Asya'dan niçin göç ettiğimize ilişkin olarak tarih ders kitaplarında sıralanan sebeplerin bir kısmının da mantık dışı olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite sınavlarında öğrencilere sorulan sorulardan biri de tarihteki ilk yazılı antlaşmayla ilgilidir. Eğer bu soruya Kadeş Barış Antlaşması cevabını vermezseniz cevabınız yanlış kabul edilir. Halbuki bu antlaşma ilk yazılı antlaşma olmadığı gibi antlaşmanın adı da yanlıştır. Çünkü Hitit Devlet Arşivinde bu isimle anılan bir antlaşma yoktur. Doğru isimlendirme ise Hitit-Mısır Barış Antlaşması'dır. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki tarih ders kitaplarımız bilgi, kavram ve anlatım hataları ile doludur. Biz bu hataları 30 yılı aşkın bir süredir gerek bilimsel yazılarımızda gerekse vermiş olduğumuz konferanslarda dile getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Fakat ne yazık ki bu konularda hiçbir düzenlemeye gidilmediğini de gayet iyi biliyoruz. Bununla beraber içimiz rahat. Çünkü sorumluluk sahibi bir akademisyen olarak görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. Böyle bir giriş yaptıktan sonra Türk tarihinin kaç yıllık bir geçmiş olduğu, Orta Asya'nın yegane ana yurdumuz olup olmadığı, Anadolu'daki Türk varlığının ne kadar geriye gittiği şeklindeki soruların gerçek cevaplarını verebiliriz. Yazılı belgelere göre hüküm vermek gerekirse, Türk tarihinin en azından 5000 yıllık bir geçmişi vardır. Ancak arkeolojik delilleri de dikkate aldığımız takdirde 8000 yıllık bir geçmişten söz edilebilir. Türk tarihinin yaklaşık 8000 yıllık bir geçmiş olduğunu kanıtlayan bilgi ve bulgular Orta Asya'dan değil, Anadolu'dan gelmiştir. Çünkü Anadolu'da milattan önce 6000 yıldan itibaren Türk kültürünün izlerini görmek mümkündür. Üstelik az önce de ifade ettiğimiz gibi Türk adını taşıyan ilk devletimiz de milattan sonra 6. yüzyıl ortalarında Orta Asya'da kurulan Göktürk Devleti değildir. Çivi yazılı Akkad metinlerinden öğrenildiğine göre milattan önce 2250'lerde Akkad kralı Naram-Sin'e karşı mücadele eden ve 17 şehir devletinden oluşan Anadolu koalisyonunun içinde Türkiye Krallığı adıyla anılan bir Türk krallığı vardır. Üstelik milattan önce 2000 yılın ilk çeyreğine tarihlenen çivi yazılı Mare arşivi vesikalarında da Turukkular şeklinde onlarca kez Türklerin adına rastlanmaktadır. En eski Asur krallarından 1. Şamşadad'ın ve Babil kralı Hammurabi'nin de isimlerinin geçtiği bu metinlerden öğrenildiğine göre son derece savaşçı bir kavim oldukları anlaşılan Turukkular ağırlıklı olarak bugünkü İran
Irak, Türkiye üçgeninde yaşamaktaydılar. Prototürk kavimlerinden biri olan ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya toprakları üzerinde yaşayan Hurrilerin de milattan önce 6000'lerden itibaren yukarıda bahsi geçen bölgelerde var oldukları gerçeği dikkate alınacak olursa Türklerin en az 8000 yıldan beri bu topraklarda yaşadıkları ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi Türk adını taşıyan en eski devletlerini de Anadolu toprakları üzerinde kurdukları sonucu ortaya çıkar. Bu bilgiler ışığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Orta Asya Türklerin yegane ana yurdu değildir. Anadolu da Türklerin en eski vatanlarından biridir. Hatta bize göre Türklerin gerçek ana yurdu Anadolu'dur. Bu durumda Atatürk'ümüzün Anadolu'yu en eski Türk yurtlarından biri olarak göstermeye çalışması ve Türklerin Anadolu'da en azından 5000 yıllık bir geçmişleri olduğuna inanması da bir yerde belgelerle kanıtlanmış olmaktadır. Ayrıca şunu kafamıza iyice yerleştirelim ki Anadolu 26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt zaferinden sonra Türk yurdu olmuş değildir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türkler günümüzden binlerce yıl önce Anadolu'da zaten mevcut idiler. Ve bu topraklar onların vatanıydı. Aslına bakılacak olursa 26 Ağustos 1071 hadisesi Batılıların bilinçli bir dayatmasıdır. Ve bizler ne yazık ki bu dayatmayı yutuyoruz. Çünkü 200 bin kişilik Bizans ordusunun 50 bin kişilik Türk ordusu tarafından hezimete uğratılması, düşman komutanının Türklerin eline esir düşmesi ve Türklerle anlaşma yapmak zorunda kalması gururumuzu okşuyor. Hele bir de bu zaferden sonra Anadolu'yu ikinci vatan yaptığımız tezi o kadar çok hoşumuza gidiyor ki bize oynanan oyunun farkına bile varmıyoruz. Halbuki biraz önce de belirttiğimiz gibi bizler Anadolu'ya sonradan gelmedik. Bizler bu yurdun gerçek sahipleriyiz. Çivi yazılı belgeler Anadolu'nun en eski yurtlarımızdan biri olduğunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Ama Batı'nın oyununa gelir de Anadolu'ya 1071'den sonra geldiğimizi ve bu toprakları Türkleştirdiğimizi ders kitaplarımızda anlatmaya kalkışırsak kendi kendimizi tuzağa düşürmüş oluruz. İşte bu yüzdendir ki özellikle devletimizi idare edenlerin ve milli eğitimden sorumlu olan şahıs ya da şahısların bu konuya hassasiyet göstermeleri icap eder. Bu bilgileri de aktardıktan sonra asıl konumuzu teşkil eden Etrüsk kavminin oluşumunda pay sahibi olan kavimlerden söz etmeye başlayabiliriz. Bu cümleden olmak üzere elbette ki ilk ele almamız gereken kavim Troyalılar olacaktır. 1. Troya Savaşları ve Troyalılar. Bilindiği gibi tarihte Doğu ve Batı dünyalarını karşı karşıya getiren ilk büyük mücadele Troya Savaşları'dır. Troya, bugünkü Çanakkale vilayeti sınırları içerisinde yer alan modern Hisarlıktepe'nin eski çağlardaki adıdır. 9 kentin üst üste yapılıp yıkıldığı Troya'nın en görkemli tabakası Troya altı yerleşkesidir. Yakın zamanlara kadar savaşlara sahne olan kentin bu kent olduğu zannediliyordu. Fakat sonradan bu düşüncenin yanlış olduğu anlaşıldı. Çünkü Troya altı kenti bir istila sonucunda değil, bir deprem sonucunda yıkılmıştı. Bugün ise Troya altının hemen üzerine kurulmuş olan Troya 7A'nın savaşlara sahne olan kent olduğu hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Çünkü 7A şehrinin üzerini kaplayan kalın bir kül tabakası kentin bir yangın neticesinde tahrip edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Troya Savaşları kıta karası Yunanistan'dan gelen akalarla
Kuzeybatı Anadolu'da oturan Troyalılar arasında cereyan eden ve yaklaşık 10 yıl süren büyük bir mücadeledir. Bu mücadelede Akalar Batı dünyasını, Troyalılar ise Doğu dünyasını temsil etmekteydiler. Dünya tarihinin ilk Boğazlar Savaşı olarak da kabul edilen Troya Savaşları, Homeros'un İlyada adlı destanının da asıl konusunu teşkil eder. Adı geçen Ozan, bu savaşın bir kadın kaçırma hadisesi yüzünden patlak verdiğini dile getirir. Destandan anlaşıldığına göre Troya kralı Priamos'un küçük oğlu Aleksandros Paris, Aka beylerinden Sparta kralı Menelaos'un güzel karısı Helena'yı kaçırmış. Bunun üzerine Mikene kralı Agamemnon'un önderliğinde toplanan Aka beyleri kaçırılan kadını kurtarmak amacıyla yaklaşık 1200 gemiden oluşan bir donanma ile Troya yönlerine demir atmışlar ve Troyalılara savaş ilan etmişlerdi. Troya savaşlarının cereyan ettiği M.Ö. 13. yüzyılın ikinci yarısında Yunanistan'da merkezi anlamda büyük bir devlet yoktu. Çünkü coğrafi engeller böyle bir devletin oluşumuna izin vermiyordu. Buna karşılık kantonal bir yapı arz eden Yunanistan'ın muhtelif yörelerinde irili ufaklı birçok şehir devleti vardı. Bu şehir devletleri Vanax ya da Basileus denilen krallar tarafından idare ediliyorlardı. Bu krallar arasında sürekli çatışmalar yaşanıyordu. Ancak dıştan gelen bir tehdit ya da hepsini ilgilendiren müşterek bir sorun çıktığında birlikte hareket etmesini de biliyorlardı. Bu tür durumlarda içlerindeki en güçlü kral onlara önderlik ediyordu. Diğer krallar sorun çözülünceye kadar seçtikleri lidere itaat etmek zorundaydılar. Bu savaşta Aka beylerinin oluşturduğu ittifakın önderi Mikenay kralı Agamemnon'du. Çünkü o gerek asker ve gemi, gerekse sahip olduğu hayvan sürüleri ve arazi bakımından Aka beylerinin en zenginiydi. Dolayısıyla onun siyasal kudreti aslında ekonomik gücünden kaynaklanıyordu. Mikenay kralı Agamemnon'un komutasında Troya yönlerine gelen Aka beylerinin kimlikleri ve bu savaşa kaçar gemiyle iştirak ettikleri İlyada 2'deki gemiler kataloğunda bütün ayrıntılarıyla gözler önüne serilmektedir. Toplam 1200 gemiden oluşan bu donanmaya 100 gemi veren Agamemnon, Arkadyalılara da ödünç olarak 60 gemi vermişti. Yani aslında onun 160 gemilik bir deniz gücü vardı. Mikenay kralı Agamemnon'dan sonra en fazla katkıyı Pilos kralı Nestor yapmıştı. Onun gemi sayısı 90'dı. Karısı kaçırılan Sparta kralı Menelaos'un gemi sayısı ise sadece 60'tı. Gemiler kataloğu incelendiğinde görülür ki bu ittifaka kıta karası Yunanistan dışında Ege ve Akdeniz adalarında oturan kavimler de katkıda bulunmuşlardır. Bu durum Akaların sadece kıta karası Yunanistan'da değil tüm Ege ve Akdeniz adalarında da egemen olduklarını gösterir. Homeros'un İlyadası'nda Akalar hakkında verilen bilgi kadar ayrıntılı olmasa da Troyalılar ve müttefikleri hakkında da bilgi verilir. Buna göre Troya ordusuna Troya kralı Priamos'un büyük oğlu Hektor komuta eder. Troya ittifakında Troyalılar dışında 17 kavmin ismi geçer. Bunların çoğu Anadolu'nun yerli kavimleridir. Fakat Frigler, Kikonlar, Payonlar ve Trakyalılar gibi Anadolu dışından bu ittifaka katılan kavimler de vardır. Homeros'un iddiasına göre bu büyük savaş Sparta kralı Menelaos'un güzel karısı Helena'nın Troya prensi Paris tarafından kaçırılması yüzünden çıkmıştı. Fakat tarihçilere göre savaşın gerçek nedeni tamamıyla ekonomik sorunlarla bağlantılıydı. Çünkü deniz ticaretinden başka geçim kaynağı olmayan Akaların Akdeniz'e yürüttükleri ticaret milattan önce 1250'lerden itibaren zora girmişti. Çünkü Anadolu'da Kitit devletinin zayıflama emareleri göstermesi yüzünden Akdeniz'de korsanlar türemeye başlamış ve bu korsanlar Akalı tüccarların güvenliğini tehdit etmeye başlamışlardı. Bu şartlar altında Akalar için tek bir çözüm yolu vardı. O da Akdeniz sularında engellenen deniz ticaretini
Karadeniz kıyılarına kaydırmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için Çanakkale ve İstanbul boğazlarını aşmaları gerekiyordu. Geçilmesi gereken ilk boğaz Çanakkale Boğazı'ydı ve bu boğazın kontrolü de Troyalıların elindeydi. Boğazı geçebilmenin tek yolu Troyalıları buradan atmak ve şehrin kontrolünü ele geçirmekti. İşte bu büyük mücadelenin gerçek sebebi bu idi. Arkeolojik bulgulara bakılacak olursa Troya Savaşları milattan önce takriben 1240-1230 yıllar arasına tarihlenebilir. Zaten Homeros da bu büyük mücadelenin 10 yıl sürdüğünü dile getirmektedir. 10 yıl süren Troya Savaşlarını Batı dünyasını temsil eden Akalar kazanmış, Troya kentini yakıp yıkmışlardır. Ancak onlar yine de asıl amaçlarına ulaşamamışlar. Yani boğazları geçerek Karadeniz sahillerini kolonize edememişlerdir. Çünkü eski çağ tarihinin en büyük ve en yıkıcı göç hareketlerinden biri olan Ege göçleri onların bu amaçlarının gerçekleşmesine mani olmuştur. 2. Ege göçleri ve sonrasında Troyalılar. Gerçekten Troya Savaşlarından hemen sonra eski yakın Doğu dünyasını alt üst edecek olan büyük bir göç hareketi başlamıştı. Troya Savaşlarında karşı karşıya gelen Akalar ve Troyalılar birdenbire kendilerini bu göç hareketinin içerisinde bulmuşlardı. Mısır vesikalarında Ekveşler adıyla zikredilen Akalar, milattan önce 13. yüzyılın sonlarında cereyan eden ilk göç hareketinin içerisinde yer almalarına rağmen milattan önce 12. yüzyılın başlarında vuku bulan ikinci göç hareketine katılmamışlardır. Halbuki Troyalılar Ege göçlerinin hem birinci hem de ikinci aşamasına katılmışlardır. Mısır Firavunu Merneptah'ın milattan önce 1225'lere tarihlenen Karnak kitabesinde ve Firavun 3. Ramses'in milattan önce 1190 yılına tarihlenen Medine Tabu Zafer kitabesinde yenilgiye uğratılan Egeli kavimler listesinde Turşalar şeklinde Troyalıların da adı zikredilmektedir. Fakat hemen belirtelim ki söz konusu göçlere katılan kavimlerin bir kısmı kendilerine yeni yurtlar bulurken bir kısmı da dönmek zorunda kalmışlardır. Memleketlerine dönmek zorunda kalan kavimlerden biri de Turşalardır, yani Troyalılardır. Bize öyle geliyor ki Vergilius'un Aeneas adlı destanının baş kahramanı olan Troya prensi Aeneas da bu göçlerin hiç olmazsa ilk aşamasına katılmış ve daha sonra yurduna dönmüştü. Fakat bir müddet sonra olumsuz şartlar nedeniyle yakınlarıyla birlikte bir gemiye binerek İtalya'ya göç etmişti. Aeneas ve yakınlarından oluşan grubun İtalya'ya gerçekleştirdiği göç hareketi muhtemelen milattan önce 1200'lere tarihlenmelidir. Mısır vesikalarında Turşalar ismiyle zikredilen Troyalılar Mısır firavunlarına karşı verdikleri iki mücadeleyi de kaybettikten sonra Anadolu'ya, eski yurtlarına, yani Çanakkale bölgesine dönmüşlerdir. Fakat bu bölgedeki hayat şartlarının yeterli olmadığını görünce daha güneydeki Lidya bölgesine, yani İzmir ve Manisa civarına yerleşmişlerdir. Bu bölgede yaklaşık 200 yıl oturan Troyalılar öyle zannediyoruz ki Dorların tazyiki sebebiyle belli aşamalarla Batı Anadolu bölgesine doluşan Akalı göçmenler yüzünden milattan önce 10. yüzyıl başlarında çok daha kalabalık kitleler halinde gemilerle İtalya'ya göç etmişlerdir. Buraya kadar aktardığımız bilgileri ana çizgileriyle değerlendirecek olursak şunları söyleyebiliriz. Hitit, Mitanni ve 3. Babil devletlerinin yıkılmasına neden olan Ege göçlerine birçok Ege ve Akdeniz kavmi iştirak etmiş olup bunlardan biri de Turşalardır, yani Troyalılardır. Ege göçlerinin her iki aşamasına da katılan Troyalılar bu göç hareketinden istedikleri neticeyi alamayınca zorunlu olarak yurtlarına dönmek zorunda kalmışlardır. Ancak onların yurdu ardı ardına iki büyük felaket yaşadığı için, önce Troya Savaşları ardından Ege göçleri felaketini yaşadığı için oturulamaz durumdaydı. Bu şartlar altında onların kendilerine yeni bir yurt bulmaları kaçınılmaz gibi görünüyordu. 3. Troyalıların ve Sakaların
İtalya'ya göç etmeleri ve Etrusk kavminin oluşumu. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız olumsuzluklar nedeniyle Troyalılar bir müddet Batı Anadolu'da oturduktan sonra deniz yoluyla İtalya'ya göç etmişlerdir. Eğer Troya prensi Aeneas ve yakın çevresinin oluşturduğu küçük grubun yaklaşık olarak M.Ö. 1200'lerde İtalya'ya yaptıkları ilk göç hareketini bir tarafa bırakacak olursak, Troyalıların daha kalabalık gruplar halinde İtalya'ya göç etmeleri hadisesi iki aşamada gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Arkeolojik buluntulardan anlaşıldığına göre bu göçlerin birinci aşaması M.Ö. 10. yüzyılda, ikinci aşaması ise M.Ö. 8. yüzyılda cereyan etmişti. Troyalıların İtalya kıyılarına ayak bastıkları bu ikinci göç hareketinin cereyan ettiği sıralarda Avrasya bozkırlarından koparak Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya giren iki Türk kavmi ile karşılaşıyoruz. Bunlar Kimmer ve İskit kavimleridir. Kimmerler Anadolu'da Frig devletini yıkarak yaklaşık bir asır bu ülkede egemen olmuşlar. Sonra da Lidyalılar tarafından Anadolu'dan çıkarılmışlardır. İskitler ya da diğer adıyla Sakalar denilen Türk kavmi ise 28 yıl Doğu Anadolu'ya hükmettikten sonra Kimmerlerin boşalttığı Güney Rusya'ya yerleşerek orada Büyük İskit İmparatorluğunu vücuda getirmişlerdir. Fakat bir kısım Sakalar Güney Rusya'ya dönmek yerine batıya doğru yürümeye devam ederek Anadolu'yu baştan başa geçtikten sonra deniz yoluyla İtalya'ya gelmişlerdir. İşte Sakaların bu grubu ile daha önceden İtalya'ya göç etmiş olan Batı Anadolu Troyalılar İtalya'da karışıp kaynaşmışlar ve tarihçilerin Etruskler ya da Tursakalar adıyla andıkları kavmi meydana getirmişlerdir. Bu isimlere yakından bakacak olursak Etrusk kelimesi içerisinde geçen TR Troyalılara, SK da Sakalara işaret etmektedir. Yine aynı şekilde Tursakalar kelimesi içerisinde de Tur Troyalılara, Saka ise Sakalara işaret etmektedir ki burada Etrusk kavminin Troyalılar ile Sakalardan oluştuğunu çok daha bariz bir şekilde görmek mümkündür. Demek oluyor ki Etruskler adı verilen kavim Batı Anadolu'lu Troyalılar ile Türk kökenli Sakaların İtalya'da karışıp kaynaşmasıyla oluşmuş yeni bir topluluktur. Dolayısıyla bu yeni kavmin kökeni hem Anadolu'ya hem de Orta Asya'ya dayanmaktadır. Etrusklerin köken olarak hem Anadolu'ya hem de Orta Asya'ya dayandığını gösteren birçok delil vardır. Bunlardan biri kurt motifidir. Romulus ve Remus kardeşleri emziren dişi kurt motifi belli ki Etrusklerin Orta Asya ile irtibatlı olduklarının en önemli işaretlerinden biridir. Etrusk krallarının asalarında yer alan çift başlı kartal motifinin de Asya kökenli olduğuna şüphe yoktur. Zira çift başlı kartala tarihte ilk kez Sümerler'de rastlanmaktadır ki bu kavim Mezopotamya'ya Orta Asya'dan gelmiştir. Çivi yazılı Sümer metinlerinde İmdigut denilen çift başlı kartal Orta Asya Türklerinden olan Göktürklerde ve daha sonraları Selçuklularda da görülmektedir ki bütün bu kavimlerin kökeni aynı yere dayanmaktadır. Dolayısıyla Etruskleri oluşturan iki toplumdan en az birinin Sakaların Orta Asya kökenli olduğuna şüphe kalmamaktadır. Etrusk kavminin bünyesinde Türklerin varlığına işaret eden bir başka delil de bütün Türklerde olduğu gibi Etrusklerde de kırmızı rengin kutsal renk olarak kabul edilmesidir. Kabartmalar üzerindeki Etrusk tasvirleri de bu insanların tıpkı Türkler gibi orta boylu, geniş omuzlu ve yuvarlak kafalı olduklarını ortaya koymaktadır. İtalya'nın Floransa şehrindeki Etrusk Müzesi'nde teşhir edilen kuyrukları düğümlü bir çift at heykelini de burada zikretmemiz icap eder. Zira atların kuyruklarının düğümlenmesi adeti sadece Türklerde vardır. Etruskologlar Etruskçe'nin de yapı bakımından
Türkçe ile akrabalığına dikkati çekmişlerdir. Görülüyor ki Etrüsk kavminin bünyesinde Türklük özellikleri bir hayli fazladır. Troyalıların Türk kökenli olup olmadıkları, kendi dilleriyle yazılmış belgeler henüz ele geçmediği için bilinmemektedir. Ancak gerek Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Troyalıların Türklüğüne vurgu yapmaktadırlar. Bu iki Türk büyüğünün Troyalıları Türk kabul etmesi şimdilik bilimsel gerçeklerle bağdaşmasa bile yine de çok önemlidir. Çünkü onlar Anadolu'nun bu kahraman halkını bizden saymışlardır. Ayrıca Troyalılar Batı Anadolu'nun şehir kültürü başta olmak üzere ziraat, zeytincilik, bağcılık, denizcilik ve madencilik alanlarındaki tecrübelerini yeni yurtlarına taşımışlardır. Bu bilgileri aktardıktan sonra İtalya coğrafyasındaki Etrüsk tarihine de kısaca göz gezdirmekte fayda vardır. 4. İtalya tarihinde Etrüsklerin yeri ve önemi. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi M.Ö. 10. ve 8. yüzyıllarda gerçekleştirilen iki göç dalgası ile İtalya'ya ayak basan Troyalılar ve sonradan bu ülkeye gelen Sakaların etnik olarak karışıp kaynaşmasıyla meydana gelen Etrüsk kavmi önceleri Tiber Irmağı'nın sağ sahili ile Arnus Irmağı'nın sol sahili arasında kalan bölgeye yerleşmiştir. Etrüsklerin bu bölgeyi tercih etmelerinin asıl sebebi herhalde buraların maden bakımından zenginliği olmuş olsa gerektir. Gemici ve muharip kişiler olarak buralara yerleşen Etrüskler bölgenin yerli halkını da kendilerine tabi yapmışlar ve bunların efendileri olarak birlikte yaşamaya başlamışlardır. Etrüskler o zamana kadar köy kültürünü yaşamakta olan İtalya'ya Anadolu ve Ege kıyılarının şehir kültürünü getirmişlerdir. Çağdaş kavimlerden çok daha yüksek bir hayat standardına sahip olan Etrüskler kısa zamanda bölgedeki diğer kavimleri egemenlikleri altına almışlardır. Etrüskler İtalya'ya sadece şehir hayatını getirmekle kalmamışlar, ziraatı ve madenciliği de geliştirmişlerdir. İtalya'da bağcılığı ve zeytinciliği bunların ilerlettiği söylenmektedir. Deniz ticaretini de kısa zamanda geliştiren Etrüskler uzun müddet Akdeniz ticaretini ellerinde tutmuşlardır. Bu cümleden olmak üzere onlar Atlas Okyanusu kıyısında Tanca limanını da kurmuşlardır. Daha önce de ifade edildiği üzere Hellenler onları Tirhenler yani Turhanlar diye isimlendirmişti. İşte bu isme izafeten Hellenler Akdeniz'in batı kısmına Tirhen Denizi, Turhan Denizi adını vermişlerdi. Zamanla bu isim diğer milletler tarafından da benimsenmiştir. Turhan ismi bizde Turan kelimesini çağrıştırmaktadır ki İranlılar Türklere Turanlılar ismini vermişlerdi. Demek oluyor ki Hellenlerin vermiş olduğu isimle Turhan Denizi aslında Turan Denizi yani Türk Denizi anlamına geliyordu. Etrüsklerin ya da diğer adıyla Tursakaların İtalya'da yoğun olarak yerleştikleri ve egemen oldukları coğrafi bölge ise tarihe Etrurya ya da Toskana olarak geçmiştir. Etrüskler bu bölgede 12 şehirden oluşan bir konfederasyon kurmuşlar ve şartlar son derece uygun olmasına rağmen merkezli anlamda büyük bir devlet haline gelememişlerdir. Başkenti Tarkinya olan bu şehir devletleri konfederasyonundaki şehirlerin her biri zenginlik ve refah içerisinde yaşıyorlardı. Milattan önce 753 yılında dünya tarihinin önemli olaylarından biri gerçekleşir. Etrüsk krallarından birinin torunları olan Romulus ve Remus kardeşler Tiber Nehri kenarında Roma kentini kurmaya başlarlar. Ancak iki kardeş arasında şehrin kuruluşu esnasında bir anlaşmazlık olur. Romulus Remus'u öldürür ve şehri tek başına kurar. Bu şehir ilerleyen zaman dilimi içerisinde bir dünya imparatorluğunun başkenti olacak ve gerçekten o devirde bütün yollar Roma'ya çıkacaktır. Latin tarihçileri ne derlerse desinler, milattan önce 753 ile milattan önce 539 yılları arasında
Roma tahtı üzerinde hüküm süren krallar Etrüsk krallarıdır. Bu zaman dilimi Etrüskler için siyasi itibar, refah ve zenginlik dönemi olmuştur. Bu arada Etrüsk şehirlerinden her biri ekonomik açıdan o kadar gelişmiş, mimari ve sanat eserleriyle o kadar dolup taşmışlardır ki Etrurya'nın başkenti Tarkinya'ya karşı bir çeşit özerklik taslamaya başlamışlardır. Esasen bu dönem dünya tarihinde bir siteler dönemidir. Yalnız Etrurya'da değil, Yunanistan ve Mezopotamya gibi zamanın diğer medeni ülkelerinde de siyasi hayat şehirler etrafında toplanmış, yani her şehir bir küçük devlet haline almıştı. Bu arada Roma şehri de Etrüsk krallarının gayretleriyle genişlemekte, gelişmekteydi. Roma tarihçilerinin aktardığı bilgilere göre M.Ö. 21 Nisan 753 tarihinde kurulduğu kabul edilen Roma kentinin ahalisi kısa sürede büyük bir artış göstermişti. Bu nüfus artışı şehrin kurucusu ve Roma'nın ilk kral olduğu sanılan Romulus'un aldığı bir tedbir sayesinde gerçekleşmiştir ki bu tedbir aynı zamanda büyük bir hata olmuştur. Romulus diğer Etrüsk şehirleriyle İtalik şehirlerden herhangi bir sebeple kovulmuş kimselere sığınma hakkını tanıyacağını ilan etmişti. Bu duyurunun ardından başka şehirlerde barınamayan başıboş ve maceracı adamlar Roma'ya gelmeye başladılar. Bunlar Roma dışında fakat Roma'ya yakın bir yerde hazırlanmış olan karantina bölgesinde 40 gün beslenerek sağlık ve ahlak bakımından sınavdan geçiriliyor ve memnun kalınanlar Roma vatandaşlığına kabul ediliyorlardı. Ancak ilginç olan Roma'ya sığınma hakkı arayarak gelenlerin pek azı Etrüsk şehirlerindendi. Buna karşılık Roma şehrine oldukça yakın bir mesafede bulunan Latium bölgesinden gelenler, yani Latinler şehre sığınanlar arasında en kalabalık kitleyi teşkil etmişlerdi. Roma vatandaşlığı hakkını elde eden Latinler zamanla Senato denilen yaşlılar meclisine de üye olmuşlar ve Latinlik şuurunu koruyarak politik güçlerini kullanmaya önem vermişlerdi. İtalya çizmesinin güneyinde Küme denilen yerde öteden beri bir Hellen kolonisi vardı. Buradaki Hellenler Etrüsklerin siyasi gücünü, gelişmiş dış ticaretini ve sanat alanındaki şöhretlerini çekemiyorlardı. Roma şehrine tüccar sıfatıyla girip çıkan Hellenler Latinlere devamlı olarak Etrüskler aleyhine kışkırtıyor ve başlarından Etrüsk sülalesini atmalarını tavsiye ediyorlardı. Milattan önce 509 yılında Latinler Senato'da çoğunluğu sağlayınca Yunan-Latin projesi gerçekleşmek için elverişli zemini buldu. Kralın şehir dışında bulunmasından da yararlanılarak hazırlanan senaryo gereğince kulaktan kulağa bir dedikodu yayıldı. Güya kralın oğullarından biri bir aile kadınla zorla tecavüz etmişti. Bu haber dalga dalga yayıldı. Ardından da şehirde büyük çaplı bir protesto gösterisi düzenlendi. Öte yandan olağanüstü toplantıya çağrılan senato meseleyi ele alarak bu durumdan kralın sorumlu tutulması gerektiği kararını verdi. Latin üyelerin etkisi altında olan senato mantık ve adalet ilkelerini içe sayarak krala sürgün cezasını reva gördü. En büyük suçlulara verilen bu ceza kralın Roma'ya sokulmaması anlamına geliyordu. Nitekim küçük bir atlı müfreze ile gittiği yerden dönen Roma'nın son kralı 2. Tarhan kentin kapılarını yüzüne kapalı buldu. Böylece Roma'da Etrüsk dönemi son bulmuş, Latin dönemi başlamış bulunuyordu. Milattan önce 509 yılında Roma'da krallık rejimi yıkılıp Cumhuriyet dönemi başlayıncaya kadar iş başında kalan Etrüskler bu tarihten itibaren siyaset arenasından çekilmekle birlikte etnik olarak mevcudiyetlerini yüzyıllar boyunca sürdürmüşlerdir. Özellikle Roma medeniyeti üzerindeki Etrüsk gölgesi hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. Hatta 15. yüzyılda Avrupa'da başlayan Rönesans hareketinin önderliğini Floransa kenti üstlenmiştir ki Floransa bir Etrüsk kentidir. Eski çağda Roma'ya önderlik eden Etrüskler yeni çağ başlarında da bu defa sadece İtalya'ya değil tüm Avrupa'ya önderlik etmişler.
Avrupa'yı Orta Çağ karanlığından çekip çıkarmışlardır. Değerli dinleyenlerim, bütün bu bilgilerden sonra sonuç olarak denilebilir ki Etrüskler adı verilen kavim Anadolu kökenli Troyalılar ile Türk kökenli Sakaların İtalya'da etnik olarak karışıp kaynaşması neticesinde ortaya çıkan yeni bir halk grubudur. Maden yönünden zengin ve ziraate elverişli Toskana bölgesine yerleşen Etrüskler, İtalya'daki mevcut köy kültürünü şehir kültürüne dönüştürdükleri gibi ziraatı ve madenciliği de geliştirmişlerdir. Gemicilik alanında da son derece maharetli olan Etrüskler uzun süre Akdeniz ticaretini ellerinde tutmuşlardır. Milattan önce 753 yılında kurulan Roma kentinin kurucusu Romulus da aslında Troyalı bir prens olan ve Vergilius'un Aeneas adlı destanının baş kahramanı olarak görünen Aeneas'ın soyundan gelmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Roma kenti yeni Troya olarak da kabul edilebilir. Roma şehir devleti yaklaşık 250 yıl Etrüsk kökenli krallar tarafından idare edilmiş ve milattan önce 509 yılında kurgulanan bir senaryo neticesinde Roma'daki krallık rejimine son verilmiş ve Etrüsklerin siyasi arenadan çekilmeleri sağlanmıştır. Fakat ilginçtir ki Cumhuriyet döneminde de Roma Etrüsklerden miras olarak devraldığı sistemi neredeyse aynen devam ettirmiştir. Gerek ordu teşkilatında, gerek yönetim organlarında, gerek mimaride, gerekse bir takım gelenek ve inançlar açısından Roma, Etrüskleri taklit etmek durumunda kalmıştır. Başka bir ifadeyle Etrüskler her alanda Roma'ya hocalık etmişlerdir. Teşekkür ederim. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız, Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı, Tarih Bölüm Başkanı Sayın Ekrem Memiş'in sunumunu dinlediniz.